Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle bugün yine kadınları çalışıyoruz. Kadın sağlığı konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Erhan Hüseyin Cömert şu anda yayın konuğum. Bugün labioplasti konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. İyi sabahlar olsun. Sizlere de iyi sabahlar. Labioplasti çok gündemde. Hocam önce nedir diye başlayalım. Şöyle hanımları güzelce bilgilendirelim bugün. Labioplasti iç dudakların o koyu renkli olan kısmı, asimetrik durumları varsa onları düzelttiğimiz bir cerrahi operasyondur aslında. Zor bir cerrahi bir operasyon Şimdi mudur zor hocam? olan vakalar da var, kolay vakalarımız da var ama genel olarak baktığımızda günübirlik bir işlem aslında bu. Yaptırıyor ve eve gidiyor. Evet. Değil mi? Hani korkmasınlar. Çünkü şu sıra çok gündemde. Sosyal medya aracılığıyla da birçok insan bazen bilgi kirliliği de oluyor hocam. Ne yazık ki. Hani ne kadar doğru ne kadar değil. Yani sosyal medya. Talepler çünkü oradaki istekleri gerçekten rahatsız edip etmediği. Şimdi bununla ilgili bir standart yok. Yani iç dudaklar böyle evet, olmalıdır. mesela onu soracağım. Bir ölçü var mı bir standart mesela? Bir İdeal ölçü ya da. İdeal ölçüsü yoktur ama tabii bizim dikkat ettiğimiz, yaptığımız çalışmalarda çıkan sonuçlarda ameliyat sonrasında kalan dokunun 2 santimin altında olmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki bu Barbie vajina gibi bazı böyle dudakların tam alınması, işte hastalar da bazen talep edebiliyor. Çünkü oradaki siyah dokunun hepsinin gitmesini istiyor. Doğru bir yaklaşım değil çünkü sinir hasarı ve damar hasarı verdiğinizde burada kalıcı, geri dönüşü olmayan durumlar ortaya çıkıyor. Tabii. Bu sefer cinsel, yani en çok korkulan şu, ameliyattan sonra benim hissim azalacak mı? Eğer dokuya saygı gösterilmez, anatomik planlara uyulmazsa tabii bunlarla ilgili sorun yaşama ihtimalleri yüksek oluyor. Aman yanlış operasyon o zaman mesela sıkıntı. Aynen öyle. Artık biz primer operasyonlar bitti, yani sıfırdan yaptığımız ameliyatlar bitti. Revizyonlarla uğraşıyoruz. Yani daha önce Gerçekten olduğu ameliyatların mi? ikinci, üçüncü ameliyatlarını tekrardan yapıp toparlamaya çalışıyoruz. Vay. Evet, his kaybına yol açar mı diye not almışım zaten, onu soracaktım. Esasında tam teşekküllü, doğru yapıldığında Hiçbir sorun yok. labioplasti yani hissizliğe yol açar mı? Aksine hissiyatı arttırır çünkü klitoris etrafındaki fazla dokuyu bize aldığımızda cinsel ilişki penetrasyon sırasında teması arttıracak. Bazen ilişkiden bile kaçabiliyor bu hastalar. Ameliyat sonrasında bu tarz şikayetler ortadan kalkıyor. Aksine dediğim gibi doğru planda çalışıldığında, saygı gösterildiğinde dokuya hissiyatımız artıyor. Tam tersi yani. Aynen öyle. Doğru yapılması mühim. Evet, klitoris'in estetiğini de konuşalım hocam. O da çünkü işte PRP uygulamaları yapılıyor bildiğim kadarıyla. Başka neler oluyor? Nasıl bir cerrahi yöntem? Klitoris estetiğinde yani biz vulvaya baktığımız, yani kadının dış genitalyasına baktığımızda bütünsel değerlendiriyoruz. Yani klitoris, vajina girişi ve labiumlar bütünsel olarak değerlendiriyor. Yani orayı ayrı burayı ayrı düşünmüyoruz. Labioplasti yaptığımız hastalarda eğer klitorisin etrafında fazla bir doku fazlalığı varsa onu da alıyoruz oradan ve düzgün bir doku haline getiriyoruz. Buna da klitoris estetiği, hudoplasti ismi veriliyor. Bunu bütünsel olarak değerlendirmek gerekiyor. Klitoral hudoplasti deniliyor. Klitoral hudoplasti, evet. Bu da çok sık yaptığınız bir operasyon. Genelde yaptığımız İçine operasyonlarda koyuyorsunuz. kombine beraber Kombine. yapılıyor. Genelde hepsinin ihtiyacı oluyor. Oradaki kenardaki fazla dokuların hiçbir fonksiyonu olmadığı için bütünsel simetrik bir görüntü istiyoruz. Orada da o bütünlüğü tamamlamak gerekiyor. Evet, özellikle hanımlar doğumlardan sonra mesela değil mi? Yaş ilerliyor, menopoz, hepsi üst üste geldiğinde özellikle normal doğum yapan hanımların bu estetiğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Labioplastiği biraz daha bireysel düşünebiliriz. Genelde bu yanlış kişisel hijyen olabilir. Dudakların çok çekilmesi, sündürülmesi gibi. Ya da doğuştan genetik olarak dudaklar çok iridir. Ya da dış dudakları hacimliydi. Hacimi kaybettikten sonra aşırı kilo Sarktı. verdi. Bu sefer iç dudaklar ortaya çıkabiliyor. Çok kilo alıp vermekte Evet, değil mi? bunlar da etkiliyor. O zaman daha görünür hale geldiği için hastayı rahatsız ediyor. Çünkü bende böyle bir şey yoktu, bu nereden çıktı diyebiliyor. Aslında görünür hale geldi. Burada dediğim gibi her hasta uygun mu değil mi mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Peki labioplasti diyelim ki yaptırdı bir hanım. Sonrasında tekrar sarkma olur mu hocam? Tekrar sarkma olmaz. Sarkabilen, uzayabilen bir organ değil orası. Evet. Ama genelde en çok sorulan sorulardan bir tanesi, yani yarın bir gün bir daha bu durum olur mu? Ameliyat olmam gerekir mi? Hayır, olmaz. Ama dış dudak estetiği dediğimiz şey, yani iç dudakların yanındaki dış dudaklar, o hacimli olan kısımlarda tekrar operasyon gerekebilir ya da tekrar işlem gerekebilir. Biz orada operasyon da yapabiliyoruz küçültmek için ya da biraz hacim verebiliyoruz ama hacim verdiğimiz şeyler genelde geçici işlemler. Bir müddet sonra tekrarı gerekebilir ama
iç dudaklara yaptığımız ameliyatlarda, labioplastilerde tekrar işlem gerekmez doğru yapıldığı sürece. Doğru yapıldığı sürece. Peki dikişler ne zaman eriyor? İz bırakıyor mu? Nedir bu işin aslı hocam? Labioplasti çok güzel iyileşen, yani o bölge çok güzel iyileşen bir yer. Kesinlikle iz kalmıyor. Tabii yine aynı şeyi söyleyeceğim ama burada Dokusu farklı. teknik, kullanılan materyal, mühim. bunlar çok önemli. Dokuya saygılı olmak, dokuda ödemi uzun süre tutmamak. Çünkü ödemli bir doku dikişleri gereceği için orada bir testere görüntüsü. Yani çok karşılaştığımız durum bu. Yani ameliyat oluyor, evet düzgün kesilmiş ama ciddi ödem ya da doğru bakım olmadığı zaman da burada testere görüntüsü, tırtıklı bir görüntü olabiliyor. Dikişler ortalama 2 hafta içerisinde erimeye başlıyor. Orada kullandığımız dikişler çok ince dikişler. Dokuyu sıkmadan çok soft bir şekilde kapatıyoruz. Almıyorsunuz, kendi kendine eriyor. Almıyoruz, kendi kendine eriyor. 2 Ondan hafta da içerisinde. korkmayın. Evet, 2 hafta içerisinde gidiyor ama genel olarak bir yasaklarımız var. Ağır spor, ilişki, hamam, sauna, deniz gibi bir 6 haftalık bir yasak. Pilates yasak mı hocam? Hafif düzeyde doğru kişilerle yapılabilir. Öğrenmiş olduk bunu da. Evet, spor, bisiklet, at binme gibi aktiviteler ne zaman yapılır? Biraz kısıtlıyoruz onu 6 hafta kadar. 6 hafta. 1,5 ay. ay. Evet. Evet. Kabul edilebilir bir süre. Kabul edilebilir bir süre. Yani evet, çok fazla yüklenmeyince hafif pilatesler sanki Yapılabilir, olabilir evet. gibi. Yani sezaryen sonrası 2 hafta sonra pilatese başlamış biri olarak ben yapabilirim diye düşünüyorum. Siz yaparsınız Ebru. Öyle diyorsunuz değil mi? Peki labioplasti sonrası ilk ilişki ne zaman? Onu da öğrenelim. 6 hafta sonra. Aynı şey o 1,5 zaman. ay. Evet. Hı hı. Dokunun, Her şey 6 hafta sonra. evet, dokunun o eski gerginliğine ulaşması, kavuşması bir süre istiyor. Bu sezaryandan sonra da hastaya 6 hafta diyoruz. Diğer ameliyatlarımızdan sonra. Dokunun çünkü bir onarım yapıyoruz. Bir dikiş sürecinden geçiyor. Tekrar toparlanması, eski elastikiyetine gelmesi bir süreç istiyor. Bu da ortalama 5-6 haftayı buluyor. Biz yine de 5 değil de 6 hafta diyoruz. Bir tık uzatıyoruz onu. Evet, ben doktorumla bu konuda anlaşamıyordum hocam. Şimdi tabii birinci doğumum sezaryen olunca ikinciyi de Mecburen. öyle yapıldı ki arada esasında 6,5-7 yıl olmasına rağmen. Ama ben işte oturamayan hiperaktif bir insan olduğum için tabii hemen kalkıp bir şeyleri kendim yapıyor olmam ya da işte bir yandan çocuğu emzir, bir yandan hani kendine yürüyüş bir şey normal hale. Hani gerçi bana ne gibi bir faydası oldu? Hiç şeye girmedim. Hani loğusalık falan hatırlamıyorum Kısa öyle sürede bir şey. toparlamışsınızdır. Evet, çünkü kilo da olmadığı için hepsi böyle bir bütün. Tabii herkes benim gibi olmaz yani. Herkes farklı. Herkesin dokusu farklı. Aynen öyle. Evet, yani sezaryen olmuş gibi değildim ben. Onu hatırlıyorum. Maşallah. Yani çünkü sezaryenle normal doğum arasında tabii ki büyük fark var. Ciddi bir iyileşme süreci Değil mi farkımız hocam? var tabii ki. Normal doğum herkesin bildiği gibi daha kısa sürede toparlıyor çünkü Ama onlarda da dikiş oluyor bazen hocam. oluyor. Yatılma. O bölge çok hızlı toparlıyor ama sezaryanı genelde insanlar, Büyük- ben hep hastalara şunu diyorum. Kaç, değil mi? Ciddi bir Batın. ameliyat oldun sen. Büyük bir ameliyat oldun ama ne yazık ki toplumda da şöyle bir şey var. Doğum olarak görülüp bunu ameliyat olarak görmüyorlar. Bir basit bir apandis ameliyatı olduğunda bir hafta 10 gün böyle raporlar izinler ama sezaryen olduktan sonra hasta eve gidip işine bakıyor, çocuğuna bakıyor, hayat devam ediyor. Biz Kimse ona sen kadınlar ameliyat oldun şeyiz demiyor. ya, Asena'yız çok böyle Türk Aslında kadınları. büyük bir ameliyat. Toparlanma süreci zaman istiyor. O sürede ne kadar hızlı toparlarsa hayata o kadar çabuk dönüyorlar. Evet, yani ben öyleydim. Artık öyle olamam herhalde. Hocam ağzınıza sağlık. Sizin de teşekkür ederim. Çok teşekkür Desteğiniz ediyorum. için. Çok bilgilendirici hanım. Yani böyle kadın sağlığı konuşuyor olmamız her türlü çok Hep güzel de. oldu. Sadece Birçok konu var kadınlara aslında. çalışıyoruz. Çok güzel. Biz de öyle. Biz de kadınlar için. Evet, işte birlikte şu anda kadınlara çalışıyoruz. Bekliyorum sizi. Sizde konu çok. Dinlemeyi İnşallah. de seviyoruz. Ondan sonra Sevinirim. başka konularla ilgili de beklerim hocam. Olur, Çok seve teşekkürler. seve. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geri geliyorum.